Uzak Şehir yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Geride bıraktığımız bölüm yine nefes kesiciydi. Her sahnesiyle heyecanı doruklara taşıyan bu bölüm izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Ancak asıl merak şimdi başlıyor. Çünkü yeni bölümde nelerin yaşanacağına dair kafalarda pek çok soru işareti var. Neyse ki ilk fragman yayınlandı da biraz olsun bu soru işaretleri azaldı. Ama açıkçası bu fragman bile merakımızı tam olarak gidermedi. Aksine neler olacağına dair heyecanımızı daha da arttırdı diyebiliriz. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam var. Eğer siz de Mine karakteri diziden çıksın, artık diziyi bozuyor diyenlerdenseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bakalım sayımız ne kadar çok. Birlikte görelim. Ayrıca yorumlar kısmına Uzak Şehir dizisinde en sevdiğiniz karakterleri yazarsanız çok seviniriz. Kimler kimleri seviyor, kimlerin tarafındasınız hep birlikte konuşalım. Bu videoda sizlerle birlikte sadece fragmandan yola çıkarak değil, aynı zamanda önceki bölümlerde yaşanan olayların ışığında yeni bölümde neler olabileceğini birlikte yorumlayacağız. Özellikle Alya ve Cihan cephesinde yaşanan gelişmeler dikkat çekici. Onların arasındaki yakınlaşma mı desem, yoksa birbirlerine olan desteğin gitgide artması mı? Her durumda bu ilişki yeni bölümde çok daha ön planda olacak gibi görünüyor. Hazırsanız sözü daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Yaşadıklarına artık daha fazla dayanamayan Nare, beklenmedik bir anda kendine zarar veriyor. Bu yaşananlar dizide adeta bir dönüm noktası olacak. Özellikle Şahin başta olmak üzere tüm karakterler bu gelişmenin ardından derin bir şok ve büyük bir üzüntü yaşayacak. Nare'nin kendini vurması sadece onun değil, çevresindekilerin de içinde bir şeyleri paramparça edecek. Nare'nin hastaneye kaldırılmasıyla birlikte dizide temposu yüksek ve duygusal bir süreç başlayacak. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Nare'nin başucunda ailesi onu yalnız bırakmayacak. En büyük destekse yine Şahin'den gelecek. Onun Nare'ye duyduğu sevgi bu zorlu süreçte ne kadar gerçek ve güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek. Şahin geçmişte yaşanan tüm kavgaları, kırgınlıkları bir kenara bırakıp Nare'nin tekrar sağlığına kavuşması için ne gerekiyorsa yapacak. Öte yandan Cihan yaşananların ardından artık Özkan'ın kardeşiyle olan bağını tamamen koparmaya kararlı. Nare'nin bu duruma gelmesinde en büyük payın hem annesi Sadakat'te hem de Özkan'da olduğunu düşünen Cihan artık bir şekilde geri adım atmayacak. Kardeşini koruma adına alacağı sert tavır Özkan'a da Sadakat'e de net bir mesaj olacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sadakat cephesinde ise yüzleşme başlıyor. Bugüne kadar kızına yaşattıklarının farkına varan Sadakat ilk kez gerçekten pişmanlık hissediyor. Bu pişmanlık sadece içinde kalmayacak gibi görünüyor. Çünkü ilerleyen bölümlerde Sadakat'in tavırlarında ciddi bir değişim göreceğiz. Hatta bu süreç onun Şahin ve Nare arasında duygusal bağa saygı göstermeye, belki de kabullenmeye kadar götürecek. Mine şu anda büyük sırrı içinde taşımaya devam ediyor. Bebeğin cinsiyetini öğrenene ve kürtaj süresi dolana kadar bu hamileliği Cihan'a açıklamamaya kesin kararlı. Mine için bu süreç oldukça kritik. Mine bebeğin Cihan'dan olduğuna emin görünüyor. Ama burada çok büyük bir ters köşe büyük ihtimalle bizleri bekliyor olabilir. Çünkü Alya'nın gelişiyle birlikte Cihan'ın Mine'ye artık tamamen mesafe koyduğunu, hatta fiziksel anlamda hiçbir yakınlık kurmadığını biliyoruz. Bu da demek oluyor ki Mine'nin hamileliğinde Cihan'ın babalık ihtimali oldukça zayıf. Bu durumun ortaya çıkması dizideki gidişatı ciddi şekilde etkileyecek. Cihan bebek konusunu yakın zamanda öğrenecek gibi görünüyor. Ancak öğrenir öğrenmez bebeğin kendisinden olmadığını iddia edecek. Bu tepki elbette Mine'yi köşeye sıkıştıracak. Ama asıl etkilenen kişi Alya olacak. Alya bebek haberini duyduğunda Cihan'ın baba olacağını zannederek ciddi bir hayal kırıklığı yaşayacak. İçinde oluşan güvensizlik ve karmaşa nedeniyle Cihan'dan uzaklaşmaya çalışacak. Onunla aralarındaki yeni şekillenmeye başlayan bağ bu gelişmeyle birlikte bir süreliğine sekteye uğrayacak. Alya kendi değerlerinden ödün vermek istemeyen bir karakter. Cihan'ın başka bir kadından çocuğu olabileceği fikri bile onun için kırılma noktası olabilir. O yüzden geri çekilmeye, mesafe koymaya başlayacak. Bu duygusal kırılma izleyiciler için oldukça yoğun sahneler sunacak gibi duruyor. Ancak zamanla gerçeklerin ortaya çıkmasıyla işler yeniden rayına oturabilir. Mine karakteri dizide en çok tartışılan ve en çok eleştirilen isimlerin başında geliyor. Hamilelik meselesi ve bebek konusu
izleyicinin büyük bir kısmı tarafından artık dizinin doğallığını bozan, yapaylık hissi yaratan bir unsur olarak görülüyor. Sosyal medyada bu konuyla ilgili pek çok şikayet yer almakta. Eğer gerçekten bebek Cihan'dan çıkarsa işte o zaman dizi açısından büyük bir kırılma yaşanabilir. Cihan ve Ali arasındaki ilişki Mine'nin manipülasyonları nedeniyle ağır hasar alabilir. Ancak bebeğin Cihan'a ait olmadığının ortaya çıkması hem Cihan'ın duruşunu güçlendirecek hem de Alya'nın yeniden ona güvenmesini sağlayacaktır. Uzak Şehir dizisinin son bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri ise Halis'in Fikriye ile ilgili tutumu oldu. Fikriye'yi tanımıyormuş gibi davranması, her ne kadar yüzeyde soğukkanlı bir tavır sergilese de alt metninde büyük bir endişe ve tedirginlik barındırıyor. Halis'in bu tavırları onun geçmişte yaşanan bazı olaylarla doğrudan bağlantılı olduğunu düşündürüyor. Özellikle Bora'nın hayatını kaybettiği süreçte Halis'in adının geçmesi hiç de sürpriz olmayacak gibi görünüyor. İzleyici olarak sezgilerimiz Halis'in yaşananlarda önemli bir rol üstlendiğine işaret ediyor. Fakat burada yalnızca Halis değil, Ecmel ismi de dikkat çekici bir şekilde ön plana çıkıyor. Ecmel şu an için Bora'nın kendi oğlu olduğundan habersiz olabilir. Ancak zamanla geçmişin karanlık noktaları gün yüzüne çıktıkça onun da ciddi bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalacağı çok açık. Özellikle kendi kanından olan birinin canına bilmeden ya da farkında olmadan kastetmiş olması Ecmel'i derinden sarsacak bir gelişme olacak. Öte yandan dizinin en karmaşık ilişkilerinden biri olan Kaya ve Zehir'in cephesinde işler iyice sarpa sarmaya başladı. Kıskançlıklar, geçmiş travmalar ve çevresel etkiler bu ilişkiyi yavaş yavaş tüketiyor. Aralarındaki bağ ne kadar güçlü gibi görünse de özellikle Zehir'in iç dünyasında gelgitler ve Kaya'nın zaman zaman geri planda kalması bu ilişkinin sağlıklı ilerlemesini zorlaştırıyor. Fakat tüm bu çalkantılı sürece rağmen Zehir'in Kaya'dan hamile olduğunun ortaya çıkacağına dair güçlü sinyaller mevcut. Bu bebeğin gelecek sezonda dünyaya gelmesi hem ikili arasında yeni bir sayfa açabilir hem de dizideki pek çok dengeyi değiştirebilir. Zehir'in hamilelik süreci onu bugüne kadar görmediğimiz kadar yumuşak ve korumacı bir hale getirebilir. Kaya da bu süreçte sorumluluk duygusuyla hareket ederek ilişkilerini toparlamaya çalışabilir. Ancak aralarındaki güven meselesi çözüme kavuşmadan bebeğin gelişine dair mutluluk tam anlamıyla yaşanmayacaktır. Cihan ve Ali arasında giderek güçlenen bağ artık sadece onların değil, etrafındaki herkesin dikkatini çekecek kadar görünür hale geldi. Alya'nın son bölümde sergilediği cesur tavırlar, duygularını saklamayan duruşu, adeta aşkın en saf ve net ifadesi gibiydi. Alya'nın korkmadan, gururunu bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinlemesi, onun ne kadar güçlü ve kendinden emin biri olduğunu bir kez daha bizlere gösterdi. Öte yandan Cihan da Alya'nın bu cesaretine kayıtsız kalmadı. İlk başlarda yaşadığı çekinceleri bir kenara bırakan Cihan, artık duygularının peşinden gitmeye kararlı görünüyor. Alya'ya karşı olan ilgisi, onun yanında kendini daha huzurlu ve güvende hissetmesiyle birlikte giderek büyüyor. Yeni bölümde bu ikili arasında duygusal yakınlaşmanın artık romantik anlarla taşlanacağını söylemek mümkün.